Türkiye'de denizcilik nereye gidiyor? Çok önemli motor yatlar, çok önemli tekneler üretiyoruz. Ama nerede üretiyoruz? İşte bunun ana vatanı Tuzla'dayız. Tuzla'da Fabro'nun 34 metrelik motor yatını ürettiği tersaneye geldik. Birazdan size seyir sürecinden önce bir tekne nasıl hazırlanıyor, kaç yılda hazırlanıyor bunları göstereceğim. Ama arkamdaki 34 metrelik 3-deck 3 gövdeli yani 3 katlı motor yatın üretimi için yaklaşık 40 kişi 2 yıl boyunca çalışacak. 2 sene sonra bunu denizde görüyor olacağız. Ama bugün F-45'e gideceğiz. F-45'ten de yılda 12 tane üretilmesi bekleniyor. Evet, otomotiv sektöründe çok fazla fabrika geziyorum. Teknoloji bambaşka bir yerde. Saat tarafında insan emeği çok fazla. İnsanlar el işçiliğiyle, gözlüklerle, luplarla yapıyorlar. Tersanecilikte ise inanılmaz bir emek var. Yani evet, denizcilik çok gelişiyor. Bazı teknolojiler bambaşka gelişiyor ama ne zaman tersaneye gelsem insan emeğinin ne kadar kıymetli olduğunu görüyorum. Türkiye'de de gerçekten çok başarılı üretimler yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Ben de bütün tersanelerin tozunu almaya çalışacağım. Yılda 12 tane üretilecek Fabro F-45 demiştim. Hemen bakın, sancağımda mavi gövdeli bir F-45 var. Düsseldorf fuarında olacak. Bu arada hemen iskelemde de kapalı kasalı, kapalı gövdeli bir Fabro F-45 var. Özellikle İstanbul'da hani daha soğuk günlerde kullanabilmeyi isteyenler açısından bir opsiyon olarak yaratılmış. Kişiselleştirmeden bahsediyoruz ya. İşte kişiselleştirmenin yapıldığı yerde burası. Tekne sahipleri tekneyi almaya karar verdikten sonra mühendisler ve tasarımcılarla beraber buraya da geziyorlar ve burada son dokunuşlara müdahil olabiliyorlar. Yani bir tekne alırken en çok hoşlanacağınız şeylerden bir tanesi teknede size özel dokunuşların olması. Bir Türk markasının da Düsseldorf'taki, Almanya'daki en büyük kapalı fuarda oluyor olması bir açıdan da gurur verici. Bakarsınız ben Dubai'de olacağım, Dubai'de de olurlar. Güneşli bir günde orada da bir video çekiyoruz ama Tuzla bugün bize merhaba dedi. Güneşli bir havada F-45 ile seyre çıkmak için hazırız. Haydi başlayalım. Evet, Tuzla'daki tersaneden Tuzla'daki marinaya geldik. En sevdiğimiz atmosferlerden bir tanesi. Şimdilik şanslıyız. Havada sadece bulut var. Yağmur yağmaması için dualar ettik. Fabro F-45 daha önce bu motor yatla 13,5 metrelik motor yatla Bodrum'da bir tanışmış, küçük bir deneme seyri de yapmıştım. Şimdi arkamda hem gri hem de beyaz gövdeli 2 tane F-45 var. F-45 dediğim gibi Türkiye'de üretilen önemli bir tekne. Yılda 12 tane üretilmesi planlanıyor. Tersanede anlattığım gibi ilk defa da Avrupa'da kendini gösterecek Düsseldorf'taki kapalı fuarda. Ama öncesinde biz F-45 ile İstanbul'da Marmara Denizi'nde bir seyre çıkalım dedik. Ve şu anda beyaz gövdeli tekneyi sağ olsun Ulaş Kaptan benim için hazırlamış. Güzel, keyifli bir seyre çıkıyor olacağız. Evet, Fabro F-45'e biner binmez motor sesini duyuyorsunuz. Hemen ondan bahsederek programa başlayayım istedim. Standardında 380 beygir çarpı 2 ama biz birazcık daha şanslıyız. 440 beygir çarpı 2'lik Volvo makineler var üzerinde. Böyle motor sesini de hissediyorum. Tatlı tatlı böyle gelecek. Birazdan seyirdeki verimliliğini de size aktarıyor olacağım ama yani şöyle ilk etapta baktığım zaman 13,5 metrelik, buna ne dersiniz? Belki ada tekneniz vardır büyük, kocaman. 50 metre, onun yanında bunu alabileceğiniz bir tekne. Bir yandan da hafta sonu bir yere gittiniz, orada kalmak istediniz. İşte size kameraları, kabinleri de göstereceğim. Bu imkanları da sunuyor. Parti teknesi mi yapmak istiyorsunuz? Buyurun. Her şey sizin imkanlarınızda. Güneşlenmek mi istiyorsunuz? Burada da 2 tane, bence 3 kişi de sığar böyle birbirinizi ittirirseniz ama 3 kişilik güneşlenme alanı da söz konusu. Az önce size göstermiş olduğum güneşlenme alanının altında bizim yelkencinin portuş dediği ama belki artık motor yatlarda minimal bir garaj diyebilirsiniz. Saklama alanı söz konusu. Aslına bakarsanız derinliği falan bayağı büyük. Yani buraya pek çok eşyanızı koyup teknedeki ıslak alandan da korunabilirsiniz. Şöyle bir şekilde de bunu
kapatıyorum. Şu anda bulunmuş olduğumuz yüzme platformu denizde vakit geçirebileceğiniz en keyifli alanlardan bir tanesi. Şu anda benim bulunmuş olduğum teknedeki yüzme platformu sabit. Hemen buraya geçiyorum. Bir tane daha F45 var. Şanslıyız yani. Bir programda iki tekneyi aynı anda göstermek zor. Gördüğünüz gibi bu elektrikli. Yani denizin içerisine giriyor, çıkabiliyor, oturabiliyorsunuz, kalkabiliyorsunuz. Ama bunların hepsi opsiyonel. Unutmayın ki bir tekne alıyorsanız sizin için çok fazla opsiyon sunulabiliyor. Yaklaşık 600 bin euroluk bir başlangıç fiyatı var ama siz derseniz ki ben daha fazla şey istiyorum. Hep diyorlar ya sky is the limit, yani teknecilikte limit yok. Haydi seyre çıkalım. Türk markalarının geldiği nokta beni hakikaten mutlu ediyor. Denizciliğin içinde amatör bir denizci olarak bunu söylüyorum size ama bolca tersane ve tekne markasını gezen de biri olarak. Mesela hoşuma giden detaylardan bir tanesi İtalyan markaların bazılarında vardır. Usturmaçalarınızı şöyle güzel bir koç boynuzuna bağlamak istemez misiniz? Tabii ki istersiniz. Bu mevsimde pek duş yapmayı düşünmüyorum ama pratik çözümler bunlar. Basit, güzel, pratik çözümler. Tabii çocukların güvenliği açısından hemen şunu size göstereyim. Böyle minimal kapılar vardır. Bu sayede tekne içerisindeki huzuru ve güvenliği sağlarsınız. Arzu ederseniz kolaylıkla da kapatabilirsiniz. Yine sancak tarafına geçtiğim zaman, ya bizim o bildiğimiz balon usturmaçalar nerede? Bunlar nerede? Baksanıza. Yani bunu eve götürmeyeyim. Yani götürürsem anlayın ki ben götürdüm. Bir detay daha var, onu da göstereyim size. Seviyorum. Yine bu havada anlayamayabilirsiniz ama akşam oturdunuz. Teknenin içerisinde güzel böyle bir atmosfer arıyorsunuz. Pop-up ışıklar çok güzel. Şanslıyız, sütliman bir havada seyir yapıyoruz. Gördüğünüz gibi motor sesimiz oldukça az. Burada Fabroyat yazısını görüyorsunuz ama aslına bakarsanız bunun ne olduğunu çok güzel anladınız. Bu bir wet bar. Ama bakın normalde ben buradayken beni göremiyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? Hani diyoruz ya, marinada oturuyorsunuz, bir şeyler içeceksiniz. Buradan insanlar geçiyor, bir dolu insan geçiyor. Sizi kimse burada bu sayede görmüyor. Yani bazı şeyler pratik, ergonomik ve zekice düşünülmüş. Wet barı açtığınızda karşınıza çıkan, gördüğünüz gibi ben ev diyorum. Ne dersiniz deyin, lavabo diyebilirsiniz. Burada ocağımız var ve tepenyelkimiz var. Alttaki alanları arzu edersiniz saklama alanı, arzu edersiniz belki ekstra buzdolabı ya da buz yapıcı olarak kullanabilirsiniz ki zaten ben daha önce bu tekneyi bir kere görmüştüm. Yeterli oranda buzdolabı ve soğutucu var. Teknenin kış tarafındayken birazcık daha size bilgilendirmek isterim. Hemen buradan ve arkadan oluşturulan dikmeler sayesinde tamamen gölge bir alan yaratılabiliyor. Bu arada burada da bir arkayı görebilmek açısından bir kamera var. Özellikle kaptanın işini kolaylaştıran, marinaya ayrılma ve yanaşmada işini kolaylaştıran bir teknoloji. Burada 3 kişilik bir oturma alanı söz konusu ve açılan bir masa var. Bu masa manuel açılıp kapanabiliyor. Bence bu arada çok pratik ama arzu ederseniz ben daha fazla konfor istiyorum diyorsanız size elektrikli bir açılır kapanır masada yapıyorlar. Yani bu alanda rahat 7-8 kişi yemeğinizi yiyip keyif yapıp buradaki alanda kendinizi separe edebileceğiniz bir ortam söz konusu. Bu arada hoşuma giden şeylerden bir tanesi, bakın yani benim boyum 1.80, yürüme yolları bayağı geniş. Diyorum ya, teknede en çok ihtiyacınız olan şeylerden bir tanesi değil, en önemlisi, unutmayın bunu. Vallahi çok önemli. Buzdolabı ve buz yapıcı. Bir de sancak tarafta buz yapıcısı da olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şöyle bir suyumu da almışken tekneyi komple bir dönelim. Arkada görmüş olduğunuz oturma alanının devamı niteliğinde yine çok şık döşenmiş bence. Hem bir güneşlenme alanı, ayrıyeten içerideki kabinden de çıkabileceğiniz bir alanın olduğu bir şöyle bir düzenek yapmışlar. Bardaklıklar burada. Yine burada bir oturma alanımız söz konusu. Çok güzel noktalardan bir tanesi de tabii opsiyonel donanımda olduğunu söyleyeyim. Çok sıkı bir müzik sistemi var teknede. Bu tekneyi tamamen bir parti teknesine çevirme şansınız söz konusu. Bence çevirin. Dediğim gibi oturma alanında, güneşlenme alanından bu tarafa geçtiğiniz zaman yine pop-up ışıklar bizi burada karşılıyor, hem burada. Hadi bunu da açayım. Ama burada gizli bir çapımız var. Gizli çapımız burada. Hemen kumanda butonuyla kolaylıkla denize bunda edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu kısımlarda pratik çözümler size sunmuşlar.
Evet, dümen mahalle en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Çok güzel bence oturma alanı var. Şunu göstereyim size. Tabii ki kendinize uygun bir şekilde önce dümeninizi ayarlıyorsunuz. Ayaklarınızı, desteklerinizi buradan yine kontrol edebiliyorsunuz. Siz burada bir karbon panel görüyorsunuz ama dediğim gibi bu da bir opsiyon. Arzu ederseniz bunu başka mat renklerde yapabiliyorlar. 440 beygirlik çift makine yaklaşık 20 knot seyir hızında 67 litrelik bir tüketim verisi sunuyor. Oldukça da iyi. Ben şu anda iki makineyi senkronize olarak kullanıyorum. Bu arada size önümdeki ekranlarında biraz bilgilerini vermeye gayret edeyim. Oldukça büyük iki tane multimedya ekranı var. Garmin tarafından desteklenmiş. İçerisinde tekneyle alakalı ihtiyacınız olan tüm sigorta, genel elektrik panosu, balık bulucu, navigasyon gibi her şeyi, tüketim verilerinin hepsini buradan kolaylıkla görebiliyorsunuz. Hemen yine burada Volvo Penta imzalı bir joystick'imiz de var. Özellikle manevra, ayrılma, yanaşmalarda hakikaten işleri çok kolay hale getiriyor. Fusion müzik sisteminin detaylarını da burada görebilirsiniz. Size söyledim ya. Yani bu bir opsiyon listesinde ama ben bir teknede müzik sistemi olmayınca biraz o tekneyi böyle eksik, dişsiz gibi hissediyorum. Şimdi teknenin tavanına baktığım zaman aslına bakarsanız atmosfer tamamen denizle beni iç içe tutuyor ama üstüne bir de bu tavanı da tamamen açabiliyorsunuz. Bu sayede daha da ferah bir hava söz konusu olur diyorum ya. Ben bu tekneyle yazın kendi kendime söz veriyorum, gezeceğim çünkü anlattığım şeyleri birazcık da orada yaşamak istiyorum. Şu anda çift makine 13.7 knotla bizi götürüyor. Birazcık hızlanalım bakalım. 21, 23. Birazcık da dümenin bizi ne kadar dinlediğini anlamaya çalışalım. ...23 knot'ta çok stabil. Tabii artık deneyicilik ve tekneler gelişmeye devam ederken işler birazcık daha pratik hale geliyor. Bizim o otomobillerde gördüğümüz cruise control yani hız sabitleme sistemi de aslında Fabro F45'te var. İki makineyi de ileri ittikten sonra cruise control butonunun hemen arkasında burada bir artı eksi var. Devir 100 artıyor. Bayağı pratik. Tabii her çekimde böyle bir sahne karşınıza çıkmayabilir. Ben arkadaki, kıştaki kameradan bir yandan manevrayı görürken arkamda da bir Fabro F45 daha görüyorum bize eşlik eden. Az önce size baş tarafta bahsetmiş olduğum gizli çapayı da önündeki Garmin ekrandan görüyor olmak da oldukça anlamlı. Çünkü tekneyi kendi kendinize kullanabileceksiniz. İşiniz hakikaten pratik hale gelecektir. Zaten önümdeki işte bu maharetli kumanda fonksiyonlarının hepsi de sizi bu tekneyle tek başınıza bırakabilecek, tek başınıza kullanabilmenize imkan verebilecek teknolojiler. Dolayısıyla bunlardan imtina etmeyin. Evet, Fabro F45'in kabinlerini de size göstermeden etmeyeceğim. Hemen teknenin iskelesinde bir tam benlik bir alan var. Güzel bir kahve makinesini buraya yerleştirmişler. Tabi burada alan başka şeyleri koymaya da müsaade ediyor. Yine burada bir buzdolabı gördüm. Yani diyorum ya size, saklama alanları teknenin içerisinde en ihtiyacınız olan şeylerden bir tanesi. Hemen baş tarafta bir master kabin var. 2 kişilik büyük bir yatağın olduğu. Hatta burada gördüğünüz gibi bir küçük bir çalışma alanı da kendinize yaratabiliyorsunuz.
Baş mesafesi oldukça iyi. Burada kullanılan malzemeler de gayet şık ve güzel gözüküyor. Ve hemen burada da tam boy bir tuvalet var. Bir de size göstermek istediğim bir güzel kabin daha var. Mesela bu teknede bir çocuğunuz varsa ya da bir misafiriniz geliyorsa ve konaklamaya niyeti varsa bir çözüm daha var. Evet, iç mekanda 2'şer kişilik yatma alanı bir kabin daha bulunuyor. Bu kabinde hakikaten sizin ihtiyaçlarınıza cevap verebilir. Evet, biraz alçak mı? Alçak ama neticede 13,5 metrelik, 13,2 metrelik, 45 feetlik bir motor yattan bahsediyorum. Dolayısıyla ihtiyacınızı karşılayacak ekstradan bir kabin de burada yaratılmış. Evet, keyifli bir seyrin sonuna gelmek zorundayım. Ben istemiyorum bitsin ama ne yapalım, bitecek. Fabro F45 Türkiye'de üretilen, Türkiye açısından hakikaten çok önemli bir noktaya gelecek marka. Size daha önce anlatmış olduğum gibi 34 metrelik bir motor yatı da üretecek bir marka. Arkamda görmüş olduğunuz bir F45 daha var. Bu ne anlama geliyor? Aslına bakarsanız siz kafanızda bir tekneyi oluşturduysanız daha büyük motor, daha küçük motor, farklı renkler, kapalı gövde, bunların hepsini size imkan olarak sunabiliyorlar. Çünkü Türkiye'de üretiliyor bu tekne. Ada tersanesi içerisinde üretiliyor. Dolayısıyla daha büyük bir motor olsun, IPS olsun, daha küçük bir motor olsun dediğiniz zaman size cevap verebilecek bir Türk markadan bahsediyoruz. F45'in ve Fabro'nun geleceğini ben heyecanla görmek için günleri sayıyorum. Karbon nötr yolculukta bir Türk marka ile birlikteydik. Fabro F45 ile önce Tuzla'daki tersaneye gittik. Akabinde Tuzla Marina'dan güzel bir seyir yaptık. Adalar arkamızda. Ben size buradan hoşça kalın diyorum. Yorum, görüş ve sorularınızı her zaman açığız. Hoşça kalın.